Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, tasarımı bana ait bir çanta yapıyoruz. Hemen en başta uyarmak istiyorum. Lütfen bu çantanın tasarımı bana aittir. Videosunu çekmeyiniz. Bu konuda emeğime saygı göstermenizi rica ediyorum. Gerçekten son derece tarz, göz dolduran bambaşka bir model yaptık bu sefer. İpim Milano rafya. Benim bobinim çok büyük olduğu için şöyle 100 gramlık olanlarla göstereyim. 2 tane almanız çok rahat yetecektir bu çanta için. 100 gramlıklardan 2 adet Milano rafya bu çanta için yeterli. Tabi siyah rengi kullanmak için ya da siz başka bir renk yapacaksanız o ikinci rengi kullanmak için bir rafya daha almanız gerekir. Ama ondan çok az kullanacaksınız. Çünkü sadece bakın motiflerde ve şu aralarda ve en son birleştirmesinde kullandık. Başka hiçbir yerde kullanmadık. Bir de sapında. Sapını başka bir iple destekledim. Baştan söylüyorum. Sap kısmını, çünkü bu rafya ince olduğu için sapımın daha dolu kalın olması için yanına bir tane de siyah yerli rafya ilavesi yaptım. Daha tok bir görüntü elde etmek için. Siz de dilerseniz kullandığınız ip neyse onu çift kat çalışaraktan böyle daha dolgun bir sap elde edebilirsiniz. Çantam benim rafyam ince olduğu için bu çantada 3 milimetrelik tığ kullandım. Sadece sapları örerken çift kat kullandığım için 4 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Bu çanta için dediğim gibi 200 gram açık renkten bir tane de bir mecburen 100 gram da bundan almanız gerekiyor. Ama oldukça fazla ipiniz kalacaktır. Onu söylemeden etmeyeyim. Çünkü çok az kullanıyoruz ikinci rengimizi. Çantamızın hemen en boy ölçülerini vermek istiyorum. Oldukça güzel, büyük bir iç hacme sahip. Bakın şu anda içine şöyle büyükçe bir çile ip yerleştirdim. Şöyle dibine havlu koymuştum. Onları çıkartayım. Bakın oldukça güzel, böyle çok rahat kullanımlık bir en boya sahip. Hemen şöyle vermek istiyorum. Bakın hiç esnetmeden olduğu gibi veriyorum. Şöyle 40 santim eninde. Hemen boyunu da söyleyeyim. Evet, 42 santimlikte bir boyumuz var çantamızda. Son derece güzel, şık, tarz bir çanta hazırladım sizlere. Tüm detaylarını, tüm aşamalarını videonun içinde bulabilirsiniz. Ben astarsız çalıştım. Dilerseniz astar takılabilir. Bakın şu an hiç ütülemedim daha henüz. Böyle ütüleri yapıldığında şu kısımlar daha da pürüzsüzleşecek. Ağız kısmını çift kat çalıştım. Özellikle şu kısım katlanmasın. Daha tok bir duruş olsun diye. Yani hem örgümüz hem burası hem de motiflerimizde 3 kat bir ağız çalışmış olduk. Son derece böyle güzel bir duruşu var. Ördükten sonra bakın uçlarını şöyle hafif içine doğru kıvıttırdım. O köşe çıkıntıları ortadan kalksın diye. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin diyorum. Haydi hazırsanız hemen çantamızın yapımına başlayalım. Evet, şimdi ben ağız kısmının bir tarafını yaptım. Bu şekilde ilk kısmını hazırladım. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağız. Onu birlikte hazırlayacağız şimdi. Şurada ilmeğim kaçmış. Onu düzenleyeyim. Evet, burada artık ipimizi şöyle bir sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum burada. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Bakın burası tersi. Şu sık iğnelerimizden belli oluyor. Şu taraf ise örneğimizin yüzü. Şimdi aynısından yapmak için ilk olarak 41 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle tuttum. 3 milimetrelik tığ kullanıyorum. İpim görüyorsunuz incecik, çok güzel bir rafya var elimde.
Bu benim birinci zincirim olmuş oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 40 tane zincirimi çektim. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. 41. zincirimi çekip örgümü arkasına çeviriyorum. Hemen şu görmüş olduğunuz arkadaki şu ortadaki loblardan giriyorum. Şimdi normal bir sıra boyunca her ilmeğe bir tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi yaparken püf noktamız neydi? Tığımızdaki ilmeğimiz her zaman sıkı. İpimizi çektik, uzattık, çıkarttık. Şunu hafif uzatıyoruz ki şu V görüntü olsun. Eğer onu uzatmazsak böyle bodur bodur, sık iğneye benzemeyen böyle bir topçuklarımız olur. Onu istemeyiz. Bakın bunu birazcık uzatıyorum ve bu şekilde bir V görüntüsü elde ediyorum. Şekilde. Toplamda ilk sırada 40 tane sık iğnem olacak. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın bu şekilde 40 tane sık iğnemi yaptım. Hemen örgümü döndürüyorum. Ama bakın şu ipim önde şu anda ya. Bu ipi arkaya çekiyorum. Şu şekilde ipimi arkaya aldım. Şimdi ilk en baştakinden başlayaraktan ilmek kaydırmaya başlıyorum. Çünkü yüzden olsun istiyorum örgümün hep. O yüzden tersini bu şekilde geçiyoruz. Tersten ilmek kaydırma. Yüzünden sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırmalarımı yapıp geliyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi dönüyorum. Artık burada normal tekrardan sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. Bakın ilk boşluğumuz burası. Görüyorsunuz ilk dipteki. Yaptığım ilmek kaydırmayı da içine alıyorum beraberinde. Bakın bu şekilde girdim. Çıkarttım. Normal sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Yanındakine giriyorum. Yani ilmek kaydırmaları bu durumda yaptığım sık iğnelerin içine gizlemiş oluyorum. Hem de böylelikle daha belirgin, böyle daha dolu dolu sık iğnelerim olmuş oluyor. Bu yöntemle. Sesimin kusuruna bakmayın, biraz grip oldum. Tam iyileşmedi daha sesim. Evet, bu şekilde bakın daha dolu dolu, daha belirgin sık iğneleriniz olmuş oluyor. Arttırma yapacağız artık. Biliyorsunuz altta 40 tane sık iğnemiz vardı. O yüzden şimdi bu sırada 9 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9 taneyi ördüm. Şimdi çift yapacağım. Sıradaki ilmeğin içine bir, bakın aynı yere tekrar giriyorum ve buraya bir çift yapıyorum. Bu şekilde şu kıvrımı verebilmek için giderek genişleterek örüyoruz. Yani bu sırada 1, 2, 3, 4 tane olmak üzere toplamda arttırma yapacağız. Böylelikle 40 olan sayımız 44'e çıkacak bu sıranın sonunda. Hemen diğer ikisini de yapıyorum. Unutmayın 9 tek bir çift yapıyoruz bu sırada. Evet, geldik sıra sonuna. Yine bakın şöyle ipimi arkaya geçiriyorum ve
başlıyorum ilmek kaydırmaya. Yine bu sırada baştan sona ilmek kaydıracağım. Çıkartıyorum, ilmeği içinden geçiriyorum. İlmek çıkartıyorum, bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Böylelikle şimdi bir sıra daha tersi bu ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Ön yüze geldiğimiz zaman tekrardan farklı bir arttırma yapacağız bu sırada. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaştım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şu ilk, unutmayın, bakın bunlar çok önemli. Eğer şu en baştakileri kaçırırsanız siz bir yandan arttırmaya çalışırsınız ama yanlardan sürekli azalma yapmaya başlar. Şimdi 10 tek bir çift sırasındayız ya. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu tarz çift sayılarda, yani mesela biraz önce 9 tek sayıydı. 10 bizim çift sayımız. O zaman onu bölüyoruz 2'ye. Yani önce bir 5 tane tek yapıyoruz. 3 4 mantığı başta burada anlayalım çünkü ileride işimize yarayacak. 1 2 3 4 5 tane teki yaptım. Şimdi çift yapıyorum. 5 tek bir çifti yaptım. Ama biz hangi sıradaydık? 10 tek bir çift sırasındaydık. O zaman buradan sonraki kısımları normal 10 tek bir çiftle devam edeceğiz. Yani aslında o 10'u ayırmış olduk en başta. Bir tanesini, 5'ini başta yaptık, 5'ini sonda yapacağız şimdi. Bu sayede örnekleriniz köşelenme yapmaz. Eğer arttırmaları sürekli aynı yere denk getirirseniz artık o yuvarlaklıktan, ovallikten çıkar, köşeli bir form alır. Özellikle yuvarlak taban yapıyorsanız ya da D clutch yapıyorsanız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde köşeli köşeli olur. Tam bir yuvarlak elde edemezsiniz. Sayayım birkaç tane oldu. 3, 6, 9, 10 tam olmuş. 10 tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Bir tanesini burada yaptım. Bir tanesini burada yaptım. Şimdi 10 tek bir çift. 10 tek bir çift. En sona 5 tane ilmeğim kalması gerekiyor tek. O 5 taneyi de düz örüyorum ve böylece bu sıradaki 4 arttırmamı da tamamlamış oluyorum. Eğer kafanız karışıyorsa ilmek tutturucu kullanabilirsiniz. Yavaşlatan bir durum açıkçası. O yüzden ben tercih etmiyorum. Ama eğer kaç arttırma yaptığınızı sürekli kontrol etmek istiyorsanız arttırma yaptığınız yerlere ilmek tutturucu takabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir sıra sonra işe yaramayacak. Çünkü her seferinde farklı yere yapıyoruz arttırmalarımızı. O yüzden de ben gerek duymadım açıkçası. Şimdi hemen yapıyorum. Şu son kısımda 5 ilmeği göstereceğim. Evet, bakın ne yaptık? 5 tane yaptık. 5 tek bir çift. Sonra 10 tek bir çift. 10 tek bir çift. 10 tek bir çift. Bakın en son çiftimi yaptıktan sonra 5 tane ilmeğim kaldı burada. Bu 5 ilmeği de normal bir şekilde örüyorum. 4, bu da 5. Böylece bu sırayı da halletmiş oldum. Şimdi yine aynı şekilde dönüyorum arkaya. İpimi arkaya çektim. İlmek kaydırmasındayım. Bu durum çok sürmeyecek. Sadece bu şekilde 4 sıra yapıyoruz. Sonrasında artık trabzana geçtiğimizde normal git gel yapacağız. Zaten trabzan sırası bittikten sonra da normal spirale geçeceğiz.
bakın bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilmek kaydırmaları yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldik normal artık 11 tek bir çift sırasındayız. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen birinciden başlıyorum. Ve yine sık iğnelerimi aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bakın şu anda artık son sıradayız. Görüyorsunuz. Son 4. sıradayız. Bu sırayı yaptıktan sonra artık normal trabzanlara geçeceğiz. Hemen bir tanesini göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tekimizi yaptık. Şimdi hemen bir tane çift yapıyoruz. Bakın battığım yere tekrar giriyorum ve böylece çift yapmış oluyorum. Şimdi bunu 4 kere tekrarlamış oluyoruz her sırada. Bakın bu birinci arttırma, şurada ikinci, şurada üçüncü, şurada dördüncü olacak ve bu şekilde bu sıradaki arttırmamızı tamamlayıp trabzanlara başlıyoruz. Evet, geldik bakın artık sık iğnelerin sonuna. Şimdi burada örgümü bakın şu şekilde çeviriyorum. Geliyorum. Bakın ilk deliğe giriyorum ve buradan bir ilmek çekip bunu çıkartıyorum. Sonra şuradaki bakın şu ikinci sondaki ilmeğe tekrar giriyorum. Buradan bir daha çıkartıyorum. Bir daha çekiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Ve 3 tane. Bu şekilde bakın şu son ilmeği bu yöntemle yapıyorum. Bunun tepesine batması da kolay oluyor. Hem de kafa karışmamış oluyor. Çünkü buraya normal zincir çektiğiniz zaman şu deliğe bir de yanlışlıkla batarsak bu sefer artırma yapılmış oluyor. Yanlış gidiyoruz. Onun önüne geçmek için bunu yaptık. Şimdi neredeyiz? Bu sırada hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyoruz. Normal yolumuza devam edeceğiz. İkili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. 2 seferde çekiyoruz. Tığımı doladım. 1, 2. Tığımı doladım. Her ilmeğe bir tane. Hiç arttırma yok. Örümü o kadar rahat ki. Yani ben birazcık yavaş yapmaya çalışıyorum. Rahat görün diye. Kendiniz böyle ördüğünüzde kaptırıp gidiyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir örümü var rafyanın. Evet bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıp geliyorum. Evet geldik şimdi sıra sonuna. Hemen dönüyoruz tekrardan. Bakın ipi arkada bıraktım. Yine aynı şekilde. İlkine girdim. Çıkarttım. Bakın 2 ilmeği birden şöyle çekiyorum. Sonrasında şuradaki ilmeğe tekrar giriyorum. Bakın tekrar çıkartıyorum. Tekrar giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Bu şekilde bu kenarı da yapmış olduk. En son hatırlarsanız 11 tek bir çifte kalmıştık. O zaman 12 çift sayı olduğu için 6 böleceğim. 6 tane yapacağım önce. Bu yapılmış sayıyoruz bir taneyi. Hemen yanındaki ikinciden şimdi devam edeceğim. 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane tekim. Şimdi bir tane çift yapacağım buraya. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Trabzanda aynı arttırmayı yapıyoruz. Sık iğneye göre az gelmez mi bu arttırma? Şimdi ilk başta biz şu anda yuvarlak yapıyor olsaydık evet dediğiniz doğru olabilirdi. Ama
yaptığımız şey şu an tam bir daire değil. O yüzden şu andaki istediğimiz bu genişleme bizim için yeterli. Bakın ne yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir çift. Şimdi 4. Şimdi uzatmak istemiyorum. 5, 12 tek, bir çift, 12 tek, bir çift, 12 tek, bir çift yapıyorum. Ve en son 6 tane ilmeğim kalacak. Bu 6 ilmeği de tek olarak öreceğim. Sıra başına gelelim, devam edelim. Evet, geldim sıra sonuna. Aldım ipimi arkaya, çevirdim. Yine aynı şekilde bakın ilk deliğin içine ilmek çıkarttım, çektim. Tekrar giriyorum şu ikinci lobundan. Bir tane daha. Bu sıra hangi sıramız? Artık 13 tek bir çifte geçiyoruz. Şimdi 13 tek bir çift yapacağız bu sırada. Artık bunu da gösterdikten sonra açıklayacağım. O şekilde arttırmalarınızı yapın. Bu kısmı bitirelim. 12, 13. Evet. Şimdi 14.'ü çift olarak yapıyoruz. Bakın aynı yere tekrar girdim. Böylece 13 tek bir çiftimi yaptım. Aynen böyle devam edeceğiz. Bu sıra 13 tek bir çift sırası. Sonra şuradan devam edelim. Bakın biz burada şuradayız şu anda. Şu sıradayız. Sonra 14 tek bir çifte geçiyoruz. 14 tek bir çifte ne yapıyorduk? Bölüyorduk 2'ye. Ondan sonra yani 7 tek bir çift yapıyoruz. Sonra 14 tek bir çift, 14 tek bir çift, 14 tek bir çift. Geriye 7 tane kalıyor. Onu örüyoruz. Sonra 15 tek bir çift. Bakın bunu normal 15 tek bir çift. Sonra 16 tek bir çiftte yine bölüyoruz. Önce 8 tek bir çift. Sonra başlıyoruz. 16 tek bir çift, 16 tek bir çift, 16 tek bir çift. Sonda kalan 8'i örüyoruz. Sonra 17 tek bir çift sırası. Sonrasında 18 tek çiftte de yine önce 9'u örüyoruz. 9 tek bir çift. Sonra 18 tek çift, 18 tek çift, 18 tek çift. Sonda 9'u örüyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olacak bundan. Şu an biz 3.'deyiz. En son biraz dediğim gibi 18 tek bir çiftte bitireceğiz. 18 tek bir çift sırasını örelim. Artık bunu bitirelim. Evet, şimdi parçalarımız hazır. Bakın yüzü burası. Bakın şöyle yüzü. Yani hep yüze bakan tarafları şöyle dışta kalacak şekilde. Şimdi çantamızı örmeye başlayacağız. Burada file yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde bakın ilk baştakinden giriyorum. İpimi daha sonra içine gizleyeceğim. Şimdi burada yürütmeyeceğim gözükmesin diye. Ya da bir yöntem var, o şekilde de gizleyebilirsiniz. Şimdi burada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane de yana gideceğimiz için yan zincir için çekiyorum. Toplamda 4 tane zincir çektim. Şu şekilde bir boşluk bırakıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bir file elde etmiş oldum. Bir zincir çektim, bir boşluk bıraktım yanındakine. Artık herhangi bir arttırma yapmayacağız burada. Bu sayı bizim için yeterli. Çantamızı yapmak için yeterli. Bir boş, bakın zincir çektim. İkili, pardon. Artık böyle örnekten örneğe geçince ipimi doladım. İkisini bir çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atladım.
ikisini bir, ikisini bir. Bir zincir çektim, atladım. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde sadece bakın file yapıyoruz. Bir zincir çektim. İkisini, ikisini. İkili trabzanlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bu parçanın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ondan sonra gerçekten çok güzel bir çanta yapıyoruz. Çok farklı bir çanta yapıyoruz. Yine hiçbir yerde olmayan tasarımı bana ait bir çanta hazırlıyoruz. Tekrardan uyarıyorum. Lütfen videosunu çekmeyiniz. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar hemen örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın sıra sonuna geldim. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir tane buraya koyalım. Şöyle genişlemiş olsun. Bir zincir çekelim. Şimdi buraya geçelim. Evet, şimdi daha iyi oldu. Yine bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bir boşluk bıraktım. Bakın bu şekilde şurada sadece bir tane arttırma yapmış oldum. Şu kenar hattı boş kalmasın diye. Aynen devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Şimdi üst sıraya nasıl çıkacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik bakın sona. Yine burada bir tane fazlalık oluştu. Bir zincir çekiyorum ve buraya giriyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde burada da bir tane arttırma yapmış olduk. Şimdi geliyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk başta 3 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız tam burada. Şimdi buraya gireceğim. Tam yan orta, eğer çok belli olmayacağını düşünüyorsanız dilerseniz normal ilmek kaydırmayla gidebilirsiniz. Açıkçası bu ince rafyalarda ya da ince iplerde ilmek kaydırmalar çok belli olmuyor. Ama ip ne kadar kalınsa ve ne kadar böyle belirginse o kadar belli oluyor. Tabii bir yandan konuştum, bir yandan yaptım. Şimdi bakın şu şekilde bir yandan izlemişsinizdir. Önce ilmeğimi arkaya çektim. Sonra arkadan tekrar ilmek çıkarttım ve şöyle göstereyim. Tekrardan. Bakın öncelikle ilmeğimi uzattım. Arkadan girdim. İlmeğimi şöyle arkaya çektim. Sonra tekrar aynı yerden girdim. İlmeğimi yine çektim. Bakın şu şekilde. Arkadaki ilmekten giriyorum. Öndeki ilmeğin önünden giriyorum. Ve bu şekilde burayı sıkıştırmış oldum. Bir zincir çektim. Bakın trabzanımı bu şekilde oluşturdum. Bir tane de ara için çektim. Şimdi artık devam ediyoruz. Yalnız burada tepelere batmayacağız. Kaymasını istemiyorum. Hep şu göbeklere batacağız. Yani şöyle göstereyim. Bakın normalde biz tepelere batarız biliyorsunuz. Şu tepelere battığımız zaman ister istemez kayma yaşayacaksınızdır. Çünkü tepeleri aslında tam olarak üstünde değil. Hafif sağa doğru bakın. Şöyle tığımı taktığımda görürsünüz. O yüzden kayma yaşarsınız. Bunun önüne geçmek için şöyle bakın şuradan gireceğiz. Göbeğine. Bu şekilde. Bu şekilde göbekten gireceğiz ki o durumu yaşamayalım. Bakın tekrar gösteriyorum. İpimi doladım. Tam şurası.
Görüyorsunuz, tam üstüne gelmiş oluyor bu şekilde yaptığınızda. Tekrar gösteriyorum. Geldim. Bakın zaten belli ediyor. Bakın tam şuraya gövdesine giriyorum. Böylelikle bakın tam üstlerine denk gelmiş oluyor. Bu şekilde kayma problemi yaşamıyoruz. Evet. Böylece sıra sonuna kadar hemen dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi bakın bir zincirimi çektim. İpimi uzattım. Burada şu tepeye giriyorum. Diğerini genişlettim. Şimdi arkadan giriyorum. İpimi arkaya doğru çekiyorum. Çektim. Şimdi aynı şekilde bir daha giriyorum. Tekrar bakın ip çekiyorum buradan. İlmek çıkarttım. Şimdi bir önde bir arkada bakın şöyle 2 tane ilmeğim olmuş oldu. Şu şekilde görüyorsunuz. Önce arkadakine geçiriyorum. Sonra öndeki ilmeği bakın arkadan girmiyorum. Şöyle çeviriyorum. Önünden giriyorum. Rafya olduğu için tam net. Evet. Bu şekilde yukarıya çıkabilirsiniz. Şöyle çevirdim. Şöyle bir döndürüyorum. Bu şekilde bir trabzan görüntüsü elde etmiş oluyorum. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz şu aşamadan sonra direkt zincir çekebilirsiniz. Ancak şimdi bu şekilde yaptığınızda bu da bir tepeye battığınızda çok kısa oluyor. Bu durumda 2 zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Bir tane de göbeğe çektik. Çünkü bakın bu sefer aralar çok kısa oluyor. Bu file olarak devam edecek olduğumuzda bu şekilde yapıyoruz. Bakın dilerseniz hiç bunlarla dediğim gibi uğraşmayıp şunu da yapabilirsiniz. Çektim bir tane zincirimi. Geldim buraya. Tepeye geldim. Hemen bir ilmek kaydırdım. Bakın uzattım. Kıvırdım şöyle. Boşluktan geçirdim. Bakın bu şekilde direkt böyle de devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde ilerleyeceğim. İpim ince olduğu için belli olmuyor. Ama sizin ipiniz belli oluyorsa diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz. Şimdi bir boşluğa, bir tepeye. Bakın göbeğine batmıyorum bu sefer. Normal. Bir boşluğa, bir tepeye. Bir boşluğa, bir tepeye. Yani ilmek sayımızı değiştirmeden sıra sonuna geldiğimde yine aynı şekilde üste geçeceğim. Evet, şimdi bakın geldik sıra sonuna. Son trabzanımı da yaptım ama bakın ikilisini çekmedim. İlkini çektim. Bu aşamadayken ip değiştiriyorum. Şimdi araya bir sıra siyah örnek atacağım. Bakın şöyle tığımda 2 tane varken hemen yeni ipe geçiyorum. Geçtim. Şimdi bu noktaya geleceğim. Arkadan alacağım. Çektim. Şimdi bu sefer bir farklı yöntemle başlıyorum. Bakın direkt aynı yere ipi arkaya çekmiştim ya. Öne tekrardan çekiyorum. Bakın bu şekilde
Bir zincir çekiyorum ve trabzanımı tamamlamış oluyorum. Bu ipimi daha sonra gizleyeceğim. Şöyle yukarı doğru, trabzanın içinden doğru gizleyeceğim. Şimdi burada çarpı yapacağız. O yüzden ipimi doladım. Bakın, bir geri geliyoruz. Bir, iki seferde çekiyorum. Şimdi ilk başta belli olmuyor. Birazdan belli olacak. Geldim, bir atladım. Bir, iki. İpimi doladım. Bir geri geldim. Bir, iki. İpimi doladım. Bir atladım. Bir ileriye. Bir, iki. Tekrar geri geldim. Bir, iki. Bakın bu şekilde minik çarpılar koyuyoruz burada. İpimi doladım. Bir atladım. Bir, iki. Geri. Tekrardan bir, iki. İki seferde çıkartıyorum. Hemen bir sıra bu şekilde dolaşıyorum. Geliyorum. Bakın şu şekilde çarpılar koymuş olduk. Tabii çantamız şöyle duracağı için normalde şu şekilde durmuş olacak. Yani üçgen üçgen durmuş olacak bu sıramız. Hemen bu sırayı dolaşıyorum. Geliyorum. Ondan sonra biraz önce gösterdiğim gibi son ilmekte 2 tane kaldığında şu trabzana geçeceğiz. Trabzan, bir sıra daha üstüne trabzan yapacağız. Bu açık saman renginden. Yine 3 sıra file atacağız. 3 sıra fileden sonra yine bir sıra trabzan atacağız ve siyahı tamamlıyorum. Beyaz bir sıra, pardon, açık samandan bir sıra trabzan yapıp 3 tane file yapıp tekrar bir sıra trabzan yapıp siyah aşamasına kadar örüp geliyorum. Evet, dediğim yere kadar bakın örüp geldim. Şöyle görüyorsunuz. Bakalım, bakın örneği koydum. Bir sıra daha trabzan koydum. 3 sıra file koydum. Bir sıra yine trabzan koydum. Ve şimdi yeni örneğime geçiyorum. Şimdi yukarı çıktım. Yine ilk trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Aynı yere tekrardan giriyorum. Hep ikili trabzan. Aynı yere tekrar giriyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 6 tane yapacağım bundan. 4 oldu. 5 oldu. 'Evet, delik artık 6. Evet, bu da 6. oldu. Şimdi çıkarttım. Şu görmüş olduğunuz ilk tepeden giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şimdi bu ilmeği bunun içinden geçirerek buraya bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum bunun tepesi için. Çünkü ilk yaptığımızın tepesi olmuyor. Şimdi araya bir zincir çektim. Bakın. Şimdi bu bunundu. Şu trabzanı atladım. Diğer trabzana giriyorum. Bir zincir çektim. Bakın, bir tane atladım. Yanındakine giriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bir tane atlayıp yanındakinin içine yine 6 tane trabzan yapıyorum. Zincirleri unutmayın. İlmek sayınızın değişmemesi lazım. 4. Dilerseniz 5'li de yapabilirsiniz bunu. Benim ipim ince rafya olduğu için fıstıklarımın daha belirgin olması açısından ben 6'lı yapıyorum, ama normal başka ipler kullanıyorsanız 5'li yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde ilmeği içinden geçirdim. Evet, ve bu şekilde bakın bir zincir çekiyorum, tepesini yapmış oluyorum bu şekilde. Şimdi bir zincir de ortası için çekiyorum. Hemen bunu atladım. Bakın yanındakine. Bir zincir çekiyorum. Bunu atladım yanındakine.
Bir zincir çekiyorum. Bunu atladım. Yanındakine geliyorum ve yine fıstığım için trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın şöyle çıkıntıları biraz büyük olsun diye altılı yaptım ben. Tekrar söylüyorum, ipim ince olduğu için. Başka rafya kullanıyorsanız ya da kağıt iple çalışıyorsanız siz beşli yapabilirsiniz. Evet, 5. Ben 6.'yı da yapıyorum. Hemen birincinin tepesinden girdim. Sonuncudan hop bir, bakın içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Bu zincirler tepelerimiz oluyor. Tekrar söylüyorum. Şunlara batmayacağız çünkü şu tepeleri için çektiğimiz zincirlere batacağız. Bakın bu şekilde araları file olacak şekilde yine bir zincirimi çektim. Bakın bir boşluk bıraktım yanındakine. Bunu tekrarlıyoruz şimdi. Sonuna kadar geleceğiz. Sonunda tekrardan bir üst sıraya geçeceğiz. Yine bir sıra trabzan koyacağız. Yine 3 sıra file koyacağız. Yine bir sıra trabzan koyacağız. Geleceğiz. Bu sefer tekrardan şurada yaptığımız siyahı yapacağız. Artık bundan sonra örneğimiz tekrar edecek. O yüzden bir daha göstermeme gerek kalmayacak. Bakın tekrar söylüyorum. Şu 3 file, bir trabzan, arada örnek bir trabzan. Bakın burası sabit zaten. Buraya bir sırasında siyah koyuyorsak bir sırasında fıstık koyacağız. Sonrasında mesela bir sefer tekrardan bunu koyacağız. Bir sefer tekrar fıstık koyacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Bunu kaç kere tekrarladığımızı biraz sonra söyleyeceğim zaten. Evet, çantamızı istediğim boya kadar getirdim. Bakın bir tarafını tamamladım. O kadar güzel oldu ki. Yani gerçekten bayıldım. Hayal ettiğimden daha güzel oldu diyebilirim. Şimdi alt kısmını birleştireceğiz. Sonrasında diğer kısmında yine bakın ben bir kısmını taktım. Püsküllerin kalanlarını nasıl nereye takacağız onu göstereceğim. Sapı nasıl yapıyoruz, nasıl dikiyoruz onu göstereceğim ve motifleri nasıl yapıyoruz, nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Ancak öncesinde dilerseniz şu alt kısmını bir birleştirelim. Yani çantamızın bir artık normal ana gövdesini bitirelim. Bakın şöyle gösteriyorum. Hatırlarsanız söylemiştim. Sürekli aynı şeyi tekrarlayacağız diye. Gördüğünüz üzere 3 file, 1 trabzan, 1 popcorn, 1 trabzan, yine 3 file bu şekilde tekrarlamıştık. Araya da çarpı şeklinde siyahlarımızı atmıştık. Şimdi aynı şekilde bakın son turda yaptım. Bakın bundan kaç tane yaptık? Şöyle görüyorsunuz. İlk kısımda şöyle 3 file ile başlamıştık. Sonrasında 2 tur şu fıstıklı kısmı yerleştirdim. Siz bu şekilde ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Yine şimdi ağız kısmını da birlikte sık iğne ile birleştireceğiz. Yine siyahla birleştireceğim ki şu siyah görüntü devam etsin. Daha kalın bir hat oluşturmak isterseniz alt kısımda, dilerseniz siz normal trabzanla da birleştirebilirsiniz. Bunun için ne yapıyorum? Çantamı öncelikle güzelce bir yerini belirliyorum. Tam yan hattını belirliyorum. Şöyle tuttum. Kayma yapmasın. Şöyle belli yerlerinden de tutturayım. Şimdi karşılıklı her sık iğneyi karşısındaki sık iğnenin yani trabzanları ucuca gelecek şekilde ekliyorum. Dilerseniz başlayalım. Şöyle tuttuğumda bakın hemen en kenardan başlıyorum. Buradan girdim. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden girdim. Aynı şekilde ipimi alttan verip çekiyorum ve burayı bu şekilde bir zincirle sıkıştırıyorum. Şimdi hemen yanındaki bakın trabzanın tepesine girdim. Burada da hemen karşıdaki
trabzanın tepesinden girdim. İpimi içinden yürüteceğim. Bu şekilde. Daha dolgun olsun bence. Daha belirgin olsun. İsterseniz şöyle yapalım. Çakma trabzanla birleştirelim. İpimiz ince çünkü. Aynı yere tekrardan girdim. Bakın şöyle bir çakma trabzan yaptım. Hemen yanındakine girdim. Ölçüleri vereceğim şimdi. Siz ölçüleri baz alın. Eğer ki sizin çantanızın boyu daha büyük olduysa, isterseniz daha önce de çantanızı bitirebilirsiniz. Bakın bu şekilde şimdi bitiriyoruz. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Önü de bu şekilde. İpimi bir doluyorum. Gerçekten çok güzel bir tasarım oldu. Tekrar hatırlatıyorum. Çantanın tasarımı tamamen bana aittir. Lütfen videosunu çekmeyiniz. Emeğime saygı göstermenizi rica ediyorum. Evet, anlaşıldı diye düşünüyorum. Dilerseniz ben hemen sıra sonuna kadar birleştirip geleyim. Ondan sonra diğer detaylarla devam edelim. Evet, bakın ağız kısmını bitirdim. Daha sonra iğne ile içinden gizledim. Gerçekten bakın içine kağıt ip koydum. Şöyle nasıl durduğunu görmenizi istedim. Gerçekten çok güzel bir duruşu var. Hem kolda hem omuzda çok rahatlıkla takabileceğiniz bir çanta oldu. Şimdi boyu size çok uzunmuş gibi gelmesin. Çünkü biliyorsunuz taban çalışmadık. İster istemez içine eşya koyduğunuz zaman şu alt kısım şöyle olacağı için birazcık boyunu kısmış oluyor ve böylece çok ideal bir boyuta geliyor. Ben taktım, denedim, ona göre ayarladım boyunu. Şöyle püsküllerimizin boyunu hemen vereyim. Ne kadarlık püsküller keseceksiniz? Bunu direkt sayarak da yapabilirsiniz. Bakın nereye taktım püskülleri? 2 trabzan alta. İlk sık iğne kısmını geçiyorum. Bakın burada sık iğne kısmımız var. Sonrasında gördüğünüz üzere 2 tane trabzan. 2 trabzandan sonra püsküllerimizi takıyoruz. Hemen bir püskülümüzün boyunu şöyle söyleyeyim size. Püskülümüzün boyu 10,5 olmuş. Yani demek ki 22 santim kesmeniz sizin için yeterli olacak. Düğüm kısmıyla 10,5'a inmiş. Nasıl yapıyoruz? Hemen bakın şuradan keseyim. Şöyle göstereyim size. Bunu göstermelik olarak bağlamayı nasıl yapıyoruz göstereceğim. Bakın şuradan kesiyorum. Şimdi hemen makasımızı alalım. Evet. Şimdi şu şekilde orta noktayı buluyoruz. Bakın şöyle tam altın eşit olduğu yerde şöyle sıkıştırıyorum, bakın burayı. Şöyle elimle tutuyorum, sabitliyorum. Sonrasında geliyorum burada takacak olduğumuz noktaya. Biraz yaklaşalım, daha net bir şekilde göstereyim. Şöyle. Bakın her trabzanın aralığına giriyorum. Şu şekilde girdim. Geçiriyorum. Bunu çekiyorum birazcık. Sonrasında bu boşluktan püsküllerimi bu tarafa alıyorum. Şimdi güzelce yavaş yavaş iki tarafı eşit olacak şekilde, bakın görüyorsunuz, güzelce bunu buraya sıkıştırıyorum. Gördünüz. Tekrar söylüyorum, 22 santim kestim, gördünüz. 22 santim kestiğinizde bu boyda sizin de püskülleriniz olacak. Hepsine takıyorum mutlaka.
Bakın şimdi sayıp ona göre kesebilirsiniz. Bir yandan kesip bir yandan yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7 tane takmam gereken püskül kalmış. O 7 tane püskülü de takacağım bu yöntemle ve püsküllerimi yapmış olacağım. Şimdi geldik bir başka detaya da. Bir çantamızın ağız kısmının daha şöyle kalıp gibi durmasını için. İkincisi de şu görmüş olduğunuz sapı sonuçta siyah iple dikmemiz gerekiyor. Siyahla diktiğimizde burada bir siyah ipin izi olacak. Bunu kapatmak için ben ağız kısmına şuraya ikinci bir kısım ördüm. Hem bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz bu sapı böyle üstünden götürmeyip direkt bunun içinden de geçirebilirsiniz. Bakın burası 2 kat. Şöyle arası bakın boş görüyorsunuz. Yani sapı örüp sapınızı daha sonra şuradan aradan da geçirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ama ben açıkçası ilk onu düşünerekten de onu yapmıştım. Ama sonrasında bu şekilde üstten şu hattı daha çok sevdim. O yüzden bu şekilde bırakmayı tercih ettim. Şimdi sıra geldi. Dediğim gibi sapımız, motiflerimiz ve şu parçadan bir tane daha öreceğiz. Ama bu sefer bu yöntemle örmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Normal git gel şeklinde öreceğim. Şimdi bunu yapacağız. Örneği yapacağız ve sapı yapacağız. Hepsini şimdi birlikte hazırlayacağız. Öncelikle motifimizi yaparaktan başlayalım. Bu motiften 8 tane yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz 4 tanesini öne taktım. 4 tanesini de arkaya taktım. Siz dilerseniz tek taraflı da yapabilirsiniz. Yani püskülleri tek tarafa takıp işte şunları tek tarafa takıp diğer tarafını sade de bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben böyle çantanın önü arkası olmayan çantaları daha çok seviyorum. Yani hem önü hem arkası aynı olduğu zaman daha rahat kullanım kolaylığı veriyormuş gibi geliyor. O yüzden ben iki tarafına da aynı şekilde yapacağım. Gösterişli olsun istiyorum. Şimdi çantamızı kenara alalım ve motifimizi yapmaya başlayalım. Sizin ipiniz daha kalındır. Daha az sırada da bitirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bakın bu şekilde parmağıma çarpı şeklinde geçirdim. Bunu tutuyorum. Bunu asla gevşetmiyorum. Bırakmıyorum. Alttan girdim. İpi çekip bakın çevirdim. Ve yukarıya sıkıştırarak bakın bu şekilde sihirli halkamı oluşturmuş oldum. Şimdi bunun içine 7 tane yapıyoruz. Aslında ihtiyacım olan 8 tane ama ilmek kaydırma ile birleştireceğim için 8.'yi bana ilmek kaydırma zaten vermiş olacak. Evet. 4 oldu. Bir yandan sıkıştıralım şöyle. 5 oldu. 6 ve 7. 7 taneyi yaptım. Şimdi güzelce sıkıştırıyorum. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Benim ipim yeterince sağlam. Yani gerçekten asla kopma yapmıyor. O yüzden rahatlıkla asılıyorum. Ama siz daha narin bir iple çalışıyorsanız daha yavaş yavaş yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi şurada ilk yaptığım sık iğnemin tepesine, o birazcık sıkışmış. Şöyle bir iğne ile yerini belli edeyim. Evet. Şöyle bakın ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırma yaptığımda bir tane battığım yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kaydırmam da 8. olmuş oluyor. Şimdi bakın bu ilmeği bu şekilde uzatıyorum ve bırakıyorum. Geliyorum. Bu ip koparmamak için yaptığım bir yöntem. Dilerseniz siz her seferinde ipi kopartıp yeniden de başlayabilirsiniz. Şimdi bakın en son ilmek kaydırma yaptığımın bir öncesinden şöyle giriyorum. Siyahla başlıyorum. Bakın şöyle bir sıkıştırdım. Bu benim buradaki
sık iğnem yerine geçecek. Biraz sonra dönüp dolaşıp bunun üzerine ilmek kaydırma yaptığımda bu da bir sık iğneye dönüşmüş olacak. Şimdi buraya bir tane yaptım. Şimdi ipimi içinden yürüteceğim bir taraftan. Sıradakine geliyorum. Sıradakine 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3 tane yaptım. Şimdi bu ipi arkada bırakıyorum. Bakın şu bir önceki ilmeğim vardı ya, bunu arkada bırakıyorum. Şu da ilk başta ilmek kaydırmayla yaptım. Dilerseniz bunu burada sıkıştırıp koparabilirsiniz. Dursun, ben ipleri en son temizliyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın batıl ilmek kaydırmayı yaptığım yere giriyorum. Buraya da bir tane. Hemen yanındakine geçtim. 3 tane. 1 2 3. Hemen yanındaki bir taneyi yaptım. Geldim yanındakine. 1 2 3. Yanındakine tek, yanındakine 3. Böylece 4 tane üçlüler köşeye gelmiş oluyor. Böylece toplamda 4 köşeli bir kare elde etmiş olduk. Bakın şimdi bu benim ilk yaptığımda, hatırlarsanız bu biraz sonra sık iğneye dönüşecek demiştim. Nasıl dönüşecek? Bir sonraki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine giriyorum. Bakın girdim ve ilmek kaydırdım. Artık bu ilmek şu alttaki sıkıştırdığımın üzerine gelmiş oldu. Bakın bu ilmeği uzattım şimdi. Görüyorsunuz. Bu şekilde karemizi oluşturduk. Şimdi hemen geçiyorum. Şu fazlalığı keselim artık. Şimdi bakın buna geçeceğiz. Bu renge geçeceğimiz için hemen hizasından bu ilmeği çekiyorum. Yukarıya. Şimdi bunu sıkıştırıyorum. Ve yine buraya bir ilmek yaptım. Bu benim ilk sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi şu köşedeki üçlüye gelene kadar her gördüğüme tek batacağım. Şimdi köşedeki üçlünün göbeğine geldim. Bakın üçlünün tam ortadaki ikincisindeyim. Buraya 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi önümdekilere tek devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi yine köşenin ortasındayım. Buraya 3 tane. 2 ve 3. Şimdi geldim, devam ediyorum. 1 2 3 tane. Neredeyim? Bakın köşedekinin ortasındayım. Şimdi buraya aynı yere 3 tane yapıyorum. Yine köşeyi oluşturuyorum. Aynı dikdörtgen tabanda olduğu gibi. Evet. Şimdi devam ediyorum. 1. Şimdi ikinciyi bakın en son yaptığım ilmek kaydırma olan yere yapıyorum. İki. Şimdi nereye yapıyorum? Bakın ilmek kaydırmayı yaptım. Battığım yere yapıyorum. 3. Geldim köşeye. Şimdi köşeye 3 tane.
Şimdi artık bakın bu ilk yaptığımdı. Hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine ilmek kaydırıyorum. Bu ilmek bunun üstüne gelmiş oluyor. Bakın ikinci rengimizi de oluşturduk. Uzattık çıkmasın ilmeğimiz diye. Şimdi bir diğer siyahtayız. Bakın siyahı öne çekeceğim bu sefer. İlmeğimi geçiriyorum. Çektim öne. Şimdi sıkıştırıyorum. Evet. Bu benim birinci ilmeğim olmuş oldu. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Köşeye kadar geleceğim. Köşede yine 3 tane yapıyoruz. Bakın köşenin ortancasındayız. Tam ortasındayız. Buraya 3 tane yapıyoruz. 1 2 ve 3 tane battım aynı yere. Şimdi normal bir devam ediyorum. 1 bakın ilmek kaydırma yaptığım yerdeyim. 2 ilmek kaydırmayı battığım yer. 3 4 5 geldim köşeye bakın. Burada 1 vardı. Burada 3 vardı. Şimdi 5 oldu. Yani köşeler arasında 5 olmuş oldu. Evet 3 taneyi yaptım köşeye. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 bakın. Yine geldim köşeye. Köşeye 3 tane. Aynı noktaya 3 tane yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine geldim. Bakın köşedekinin ortasına. Buraya. Siz eğer karıştırıyorsanız işaretleyici takabilirsiniz köşelere. Her zaman yaptığınız üçlünün ortasındakine takabilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi yarısını daha önce yapmıştım. Kalan yarısını da şimdi yapıyorum. Ve geldim. Bakın yine bir sonraki sık iğnenin tepesine ilmek kaydırdım. Ve siyahla artık işim bittiği için siyah ipi burada kesiyorum. Bunun biraz sonra üstünü örerken gizleyeceğim. Şimdi hasır rengimle, açık saman rengimle devam ediyorum. Şimdi tam hizası nerede? Çekelim onu öne. Şimdi sıkıştıralım. Evet. Devam ediyorum. Köşeye kadar. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Motifim küçük olduğu için bakın hiç kesmedim. Direkt baştan sona veriyorum. Köşeyi üçledik. Devam ediyoruz. Bakın şimdi 7 tane olacak. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 taneyi yaptım. Köşeye şimdi 3 tane. Evet. Geldik yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi geldik köşeye 3 tane. Devam ediyorum. 1 Bunu renk geçişli motiflerde kullanabilirsiniz. İpi koparmak istemediğiniz zamanlarda. 3 Devam ediyorum. İlmek kaydırdığım yer 4
battığım yer 5, 6. Bir yandan bakın ipimi alttan devam ettiriyorum. Böylece gizlemiş oluyorum onu da. Evet, geldik yine köşeye. Buraya 3 tane yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. Şimdi artık bitiyor. Son 3 ilmeğimizi yapıyoruz. Bu artık çok fazla dolaştırdık. Keselim, önümüze dolanmasın. Evet. Şimdi artık burada kesiyoruz ve bitirişimizi iğne ile yapacağız. Bakın sonrasındaki ilk sık iğnenin tepesine girdim. İlmeğimi geçirdim. Şimdi ipin çıktığı yer, bakın burası. İpin çıktığı yerden arkaya dönüyorum. Ve bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi iplerimi içinden yürüteceğim. Yine bunu da tam göbek olduğu için mutlaka birazcık ilerletiyorum şöyle. Ondan sonra keseceğim. Bu şekilde motiflerimizi tamamlamış oluyoruz. Bundan dediğim gibi toplamda 8 tane gidiyor. 4 önde 4 arkada olmak üzere. Şimdi biz ne yapalım? Dilerseniz hemen çantamızın sapına başlayalım. Çantamızın sapı ne kadar? Hemen onu da vermek istiyorum. Şöyle başlayalım. Evet, 70 santim tam gelecek toplamda sapımıza. 70 santim, tabi bu kısmını böyle dolandırıyoruz. Kalan kısımda sap kısmına gelmiş oluyor. Biz şimdi dilerseniz hemen sapımızın yapımına geçelim. Ve sonrasında da şu ağız kısmını nasıl öreceğiz hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik sapımızı yapmaya. Dediğim gibi 70 santim yapacağız sapımızı. İpim bir tanesi normal kullandığım, biraz önce kullanmış olduğum işte bu parlak Milano rafya. Bir diğeri ise bu görmüş olduğunuz normal yerli rafya. Aradaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Gerçekten 2 katı gibi. İşte demek istediğim bu. Bu ipim gerçekten çok ince. Şimdi bu iple 2 kat da yapsaydım istediğim şu kalınlığı elde edemeyecektim. O yüzden bir tanesini yerli rafya olarak tercih ettim. Ama siz kendi ipinizi de 2 kat olarak kullanabilirsiniz. Eğer başka bir marka kullanıyorsanız. Şimdi tığ olarak da şöyle göstereyim. 4 milimetrelik tığa geçtim ben. Dilerseniz 4,5'la da örebilirsiniz. Hemen başlayalım sapımızı yapmaya. Şöyle birazcık pay bırakıyorum. Daha sonra ikisini birbirine birleştireceğim için. Şu şekilde tuttum. Bırakmıyorum. Bir çektim. Bir daha çektim. Çektim. Bakın sıkıştırdım. Ve bir tane sık iğnem olmuş oldu. Bir tane daha çektim. Bu da benim ikinci sık iğnem. İlk sık iğnemin içine giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Uzatıyorum. Ve çektim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz üzere benim 2 tane zincirimin altı vardı. Şöyle bu birincisi, bu da ikincisi. Girdim. Çektim. İlmeğimi çıkarttım. Uzattım. Ve bu şekilde bir sık iğne oluşturmuş oldum. Şimdi her zaman artık bundan sonra size bakan tarafta, bakın kendinize bakan tarafta şöyle bakın, bu bir, bu iki, hep bu şekilde 2 tane ilmek göreceksiniz. Bu 2 ilmeğin ikisine birden giriyorum. Bakın döndürüyorum, yukarı aldım. İçinden ipimi geçirdim, uzattım.
çektim. Bakın yine bana dönük yerde bir iki tane ilmek var. Yine şöyle 2 ilmekten de giriyorum. Bakın yine bana dönük yerde 2 ilmek. Hep bu şekilde. 2 kat iple çalışmak biraz zor oluyor. 2 ilmeğin de 2 ipin de eşit gerginlikte olması gerekiyor. O yüzden şöyle gerdire gerdire yapıyorum. Bakın hep bana bakan tarafta 2 ilmek var. Yine burada. Örmesi çok zevkli ve çok çabuk üreyen bir sap şekli bu. Hem sağlam hem dayanıklı hem şık duruyor. Böyle dalgalı dalgalı güzel bir görüntüsü var. Gerçekten çok yerde kullanabileceğiniz bir yöntem. Çoğunuz zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler birçok çantamda kullandığım bir sap detayı bu. Tabi dediğim gibi siz belli şeyleri dönüştürmekte özgürsünüz. Ben bu sapı çok yakıştırdım. Böyle o ağız, çantanın ağız kısmında şöyle çok güzel bir taç görüntüsü oluşturdu. Bakın kendi desenli olduğu için. O yüzden gerçekten çok beğendim ben. Evet. Bu şekilde 70 santim olana kadar döne döne öreceğim. 70 santim olduktan sonra çantamızın ağzına nasıl birleştireceğiz, birbirine nasıl birleştireceğiz hepsini göstereceğim. Şimdi dilerseniz biz şu dediğim gibi iç kısma yapmış olduğumuz şu tabakayı yapalım. Bu gerçekten bizim için güzel bir detay. Dediğim gibi hem sapın dikerkenki siyah ipleri kamufle etmiş oluyor, hem de asıl istediğim yalnız benim şu. Çünkü çantamız yumuşak bir iple örülmüş olduğu için şu ağız kısmının böyle sert ve tok durmasını istedim ben. Eğilip bükülmesini istemedim. Bakın alt kısımlar daha yumuşak formda ama şu ağız kısmı hem bu kat hem bu kat üstüne bir de motiflerin eklenmesiyle daha formu bozulmadan duracak. İstediğim detay buydu. O yüzden şu kısmı normalde 2-3 sırayla da 2 sırayla da halledebilirdim. Ama ben çok yapmayı tercih ettim ki böyle bir kalıp gibi bir ağız duruşu olsun diye. Şimdi geçelim onu iç kısmını örmeye. Şimdi normal ipimi aldım. Yine bakın 3 milimetrelik tığıma geri döndüm. Şimdi ilk başta ağız kısmını ve alt kısmını ister dikerek ister ilmek kaydırmayla birleştirebilirsiniz. Ben ağız kısmını dikerek birleştirmiştim. Sonrasında ilmek kaydırmayla birleştirmiştim ama ikisini de direkt ilmek kaydırmayla birleştirebiliriz. Gayet öyle de güzel oluyor. Şimdi şöyle birazcık bakın çok fazla bırakmıyorum. Yine her zamanki gibi çektim. İlk ilmeğimi oluşturdum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41 tane çekeceğim. 10, 11, 12. Siz çantanızın ağzını kaçla başladıysanız aynı sayıda olması gerekiyor. Ben 40 artı 1 ile başladığım için bunu da 40 artı 1 şeklinde hazırlıyorum. Evet, 41 zincirimi çekip geldim. Hemen örgümü şöyle arkasına çeviriyorum. Arkadaki ilmeklerden başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Tam 40 tane sık iğne yapacağım bu şekilde. 3, 4, 5,
Bakın tam şu ortalar giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Dilerseniz ben hemen sıra sonuna kadar örüp geleyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 40 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sırada 9 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet, 9'uncuyu da yaptım. 9 tane tek yaptık. Şimdi bir tane çift yapıyoruz. Yani aynı yere 2 kere batacağım. Bakın bir kere battım. Aynı deliğin içine bir kere daha batıyorum ve böylece çift yapmış oluyorum. Şimdi bunu 3 kere daha yapacağım. 9 tek bir çift, 9 tek bir çift, 9 tek bir çiftle bitireceğim. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, yine geldim sıranın sonuna. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi bu sırada hiç arttırma yapmadan bir sıra boyunca her sık iğneye bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, yine bakın geldim sonuna kadar bir zincir çektim, dönüyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz 10 tek bir çift yapmamız gerekiyor ama arttırma yerlerinin aynı yere denk gelmemesi için şimdi ilk olarak bir 5 tek bir çift yapacağım. 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane çift. Şimdi artık normal 10 tek bir çifte geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tekimizi yaptık. Bir tane çift yapıyoruz buraya. Bakın. Şimdi bir çiftimizi burada yaptık. Bir çiftimizi burada yaptık. Şimdi tekrar 10 tek bir çift, 10 tek bir çift yapıyoruz ve en son 5 ilmeğimiz kalacak. 5 ilmeğimizi de aynen düz şekilde örüyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bir sıra yine hiç arttırma yapmadan her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparaktan artık parçamızı bitireceğiz. Burada hemen dediğim gibi örüp geliyorum. Evet, şimdi ipimi kopardım. Bakın bu şekilde. Şimdi normalde buradan yapabilirdim ama önce burayı birleştirmem lazım. O yüzden ilk olarak ağız kısmını birleştiriyorum. Bakın içten birleştireceğim çünkü dış zaten kapanacak sapı taktığımızda. İçi daha düzgün olsun istiyorum. O yüzden şöyle bakın, şuradaki ilk sık iğne tepesi, buradaki ilk sık iğne tepesi. Şimdi giriyorum buraya. İpimi çektim alttan. Bir yanındaki sık iğneden giriyorum. Bakın burada da yanındaki sık iğneden giriyorum.
çektim ve ilmek kaydırdım. Şimdi bunu daha sonra şöyle sıkıştırayım. Daha sonra onu yine iğne ile gizleyeceğim. Bakın dikkat edin, çantanın içindeyiz. Hemen yanındaki girdim. İlmek kaydırdım. Yanındaki karşılıklı sık iğnelere giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir buradan giriyorum. Dediğim gibi siz dilerseniz bunu dikerek de birleştirebilirsiniz. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın içeriden şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hemen bu şekilde tüm ağzını birleştirip geliyorum. Evet, şimdi ben dikerken arasından dikebiliyorum. O şekilde dikeceğim. Hazır ipi hiç koparmayayım dedim. Şöyle birleştirmeye devam edelim. Bakın şöyle yan tarafından ilmek kaydırmalarıma devam ediyorum. Karşılıklı geldiği gibi birleştirdim. Şimdi ilk görmüş olduğunuz şu sık iğneden giriyorum. Yine buradaki sık iğne boşluğundan giriyorum ve ilmek kaydırıyorum, dönüyorum. İpim altta kalacak. Eğer siz arasından götüremezseniz, dikemezseniz bunu sonra da birleştirebilirsiniz. Bakın bir yanındaki sık iğne boşluğundan, bakın neresi bu? Tam sık iğne ile trabzanın arasındaki boşluk. Bu şekilde her sık iğneden giriyorum. Karşısındaki boşluktan çıkıp ilmek kaydırıyorum. Bakın son derece düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu aynı şekilde sıra sonuna kadar şöyle getireceğim. Yine buraya geldiğimizde başladığım yere doğru kıvıracağım, döneceğim, geleceğim ve burada bitireceğim. Bu kısmı da yapmış olduk. Şimdi ne kaldı? Sapımızı zaten yapmıştık. Motiflerimizi yapmıştık. Şimdi sapımızı dikip motiflerimizi yapacağız. Bu ipimizi de bakın burada altta görüyorsunuz. Hiç belli olmuyor. Bakın dipte şöyle sıra halinde bir ilmek kaydırma devam ediyor. Kötü görünmeyecek. Bakın ağız kısmı ne kadar güzel oldu bu şekilde. Ama dediğim gibi zaten buralar kapanacak. Önemli olan şu kısmın görüntüsü. Görüyorsunuz son derece muntazam oldu. Dilerseniz siz şunu da söyleyeyim. Eğer ağız kısmına çıt çıt yapmayı düşünüyorsanız çıt çıtı bu aşamadayken buraya geçirip aynı şekilde buraya geçirirseniz hem bu da arada gizlenmiş olur. Böylelikle şu ağız kısmına bir çıt çıt da dikmiş olursunuz. Eğer düşünüyorsanız bu böyleyken ilmek kaydırma ile birleştirmeden çıt çıtınızı geçirin. Ondan sonra birleştirin. Çok daha düzgün, muntazam olacaktır. Ağız kısmında çıt çıt istiyorsanız. Ben yapmayacağım çıt çıt. O yüzden ben direkt yoluma devam ediyorum. Dediğim aşamaları yapıyorum ve geliyorum. Evet, şimdi 70 santim olacak şekilde sapımı ördüm. Bu noktada şimdi şu sağlam olan ince rafyamla dikeceğim. O yüzden onun için biraz pay bırakıyorum. Onu biraz şöyle
uzun keseceğim. Diğerini ise daha kısa olacak şekilde kesiyorum. Ve şu şekilde şu ilmeği güzelce sıkıyorum. İçinden geçirdim. Ve bu şekilde burayı bitiriyorum. Şimdi dikecek olduğum ipi iğneden geçirdim. Tam şu noktadan şöyle başlayacağım. Öncelikle biraz şöyle ortaya alayım ipimi. Bakın şu şekilde geldim. Şimdi şu orta noktadan giriyorum ve buradaki şu ilk sık iğne sırasının altından giriyorum. Bakın şu şekilde giriyorum. Burada şöyle 2 ilmek sonradan çıkıyorum ama bakın arkadan değil, aradan geçiriyorum iğneyi. Şimdi güzelce sıkıştırıyorum burayı. Yine bakın şöyle orta noktadan çıkıyorum. Biraz ileriden girip yine aynı şekilde 2 sık iğne atlayarak bakın şu şekilde ilerliyorum. Yine hizasından bakın orta noktadan çıkıyorum. Sonra az ileriden giriyorum. Yine 2 ileriden çıkıyorum. Hep bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar güzelce dikeceğim sapımı. Bakın giriyorum. 2 ileriden çıkıyorum. Kullandığınızın ipin burada sağlam olmasını tavsiye ederim. Çünkü sap önemli biliyorsunuz. Bütün ağırlığı sap çekiyor. Evet, yöntem bu. Bakın arkadan hiçbir şekilde gözükmüyor. İkisinin arasından giriyorum. Buradaki parçayla buradaki parçanın arasından giriyorum. Şimdi şöyle sonuna kadar dikeceğim. Ondan sonra burada ipimi bitireceğim. Şimdi göstereceğim onu. Sonrasında bunu da buraya güzel bir şekilde ekleyeceğiz. Belli olmayacak şekilde. Böylelikle sap detayımız bitmiş olacak. Evet, şimdi bu tarafı bitirdim. Güzelce sıkıştırdım. İçinden gizledim. Fazla ipimi kestim. Şimdi geldik bu sefer bu tarafa. Burada dikkat edeceğimiz nokta şöyle güzelce sapımızı düzeltiyoruz. Burukluk olmasın. Evet, bu şekilde şimdi buraya ekleyeceğiz. Şöyle şuradan bir geçiriyorum. Bunun devamı gibi görünsün istiyorum. Eklemelerimi ona göre yapacağım. Şöyle bakın. Şöyle görüntünün devamı oluşsun ve aynı kalınlığa ulaşsın diye uğraşıyorum bu noktada. Siz de kendinize göre güzelce birleştirebilirsiniz bu noktayı.
Bakın bu şekilde yeterli. Şimdi şöyle yine diğer tarafta olduğu gibi bakın sapın içinden ileriye doğru ilerliyorum. Bir pense yardımıyla da çekebilirsiniz bu noktada. Evet, fazlasını kestim. Yine diğer ucu var bakın. Onu da bu tarafa doğru götüreceğim. Şöyle içinden önce bir şuradan geçireyim. Bu biraz önce dikmeye başladığımda kalan yerli rafya. Dikerken öbürünü kullanmıştım hatırlarsanız. Şimdi bunu da şöyle içeriden götürüyorum. Evet. Sapımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Son derece düzgün, harika bir ağız kısmı hazırlamış olduk. Şimdi geldik artık şu görmüş olduğunuz karelerimizi dikmeye. Önce dikerken bir tane şöyle şu kenarı dikeceğiz. Sonra bu kenarı dikeceğiz. Güzelce sonra ortalayıp iki kenarı dikeceğiz. Zaten ağız kısmı tam geliyor. Biliyorsunuz 40 zincirle başlamıştık. Bunların da kenarları zaten ona göre ayarlı 4 tane tam gelmiş oluyor. Ama sonuçta verev gittiği için şu aralarında ağız kısımlarında şöyle küçük üçgenler, boş üçgen boşluklar oluşacak. Ben bunu temizlemedim. Hazır temizlediklerimden hemen göstereyim. Dikmeye başlayalım. Evet, artık son aşamadayız. Bunu da diktik mi çantamız artık finale hazır olacak. Bakın şu şekilde koyduğumuzda şu kenarı tam denk gelecek şekilde koyuyoruz. Şurada kenarda bakın şu iki tane trabzan dışarıda kalacak şekilde bunu bir yerleştiriyorum bu şekilde. Dilerseniz siz iğneleyebilirsiniz. Hemen şöyle ipime takıyorum. Şu şekilde elimle yerleştirdim ve şuradan hemen başlıyorum dikmeye. Tam bakın köşe noktasını buradan geçirdim. Evet. Şimdi ilerliyorum. Bu şekilde. Trabzan olan noktalarda şöyle trabzanların göbeklerinden geçirebilirsiniz. Sık iğne olan yerlerde zaten sıkıntı yok. Bu şekilde bir alttan bir üstten girerekten motiflerimizi dikiyoruz. Şu ağız kısmını bakın bu şekilde 0'a 0 denk getireceğiz. Şu ipin fazlasını keselim.
Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın tam sapın hizasındaki, bakın bittiği yerdeki sık iğne benim son hizam. Motifin şu üst sırasını o kısma denk gelecek şekilde dikiyorum. Yani oradaki boşluklardan giriyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle her sık iğneden geçecek şekilde güzelce tutturuyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Bunu buradaki sık iğneden geçiriyorum. Yine bu şekilde devam ediyorum. Üstümüz bu sınırda olacak. Sonrasında şöyle tuttuğumuzda bakın zaten motif nasıl durması gerektiğini belli ediyor. Buradan devam edeceğiz. Bunu dikeceğiz. Aynı bunu diktiğim şekilde burada bu tarafa şöyle öncelikle yine burayı sıfırlayaraktan bunu dikeceğiz. Sonrasında dediğim gibi bu iki motifi şöyle görüntü itibariyle ortalayarak dikeceğiz. Bakın şu şekilde. Önemli olan dibi dayansın. Şu aralarda bakın küçük üçgenler bu şekilde açıkta kalacak. Şuradan tekrardan göstereyim. Bakın dikilmiş halinde. Görüyorsunuz kenarı sıfırladım. Şuralarda aralarda küçük üçgenler kalmış oldu. Dilerseniz hemen bunları da dikeyim ve sonrasında artık finalde çantamızın bitmiş haliyle buluşalım. Evet, artık finaldeyiz. Bakın gerçekten çok güzel oldu çantamız. Eniyle boyuyla orantısıyla böyle son derece şık, farklı ve tasarım bir çantaya sahip olabilirsiniz siz de. Eğer buraya kadar bu çantayı benimle birlikte ördüyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakın içinde kocaman bir çile var, havlu var. Yani rahatlıkla her şeyinizi aldırabileceğiniz kadar büyük bir çanta. Köşelerini şöyle bakın içine doğru ben kıvırdım. Köşe çıkıntısını ortadan kaldırmak için. Ama dilerseniz yani böyle de kötü durmuyor. Bu şekilde de çıkartabilirsiniz dışına. Ya da benim yaptığım gibi şu şekilde hafif uçlarını, köşe kısmını sadece şöyle içine doğru kıvıttırabilirsiniz. Böylelikle o köşeler sizi rahatsız etmeyecek. Gerçekten bu çantada şöyle söyleyeyim, çok fazla ip gitmiyor. Çok fazla ip yiyen bir çantamız değil. Oldukça hafif. Dediğim gibi ipim ince olduğu için de özellikle çok az ip kullandım. Yani ne kadar diyeyim, en fazla 200 gram ip gitmiştir bu çantaya. Tabii ekstradan dediğim gibi sapta destek aldım. Daha kalın bir sap elde edebilmek adına. Siz bunu kağıt iple de destekleyebilirsiniz. Ya da çantayı komple kağıt iple yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Püsküllerimizi bakın ben hiçbir şey ütülemedim. Yani şu anda hiçbir kısmı ne püskülleri ne çanta hiçbir şekilde ütülü değil. Ama siz başka ipler tercih ediyorsanız ütülemenizi tavsiye ediyorum. Ütüyü her zaman içinden yapmalısınız. Bunu unutmayın. Eğer Milano rafya kullanıyorsanız da ütüyü yaparken mutlaka bez kullanın. Çünkü ip naylonlu bir ip olduğu için ütü yapışma yapıyor. Birazcık ayarını düşürün. Bezle ütülüyorum diye son ayarına da getirmeyin. Çünkü çok çabuk ölen bir ip. O yüzden biraz ütünün ayarını düşürüp daha sonra bezle ütüleme yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bezle ütüleseniz bile içinden ütüleyin. O hafif yapısı çünkü değişebiliyor, onu söyleyeyim. Ütü konusunda buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama diğer türlü kağıt ip, raf ip, başka ipler kullanıyorsanız onlar da dediğim gibi yine bir içinden rahatlıkla ütüleyebilirsiniz bez koymadan. Bunu söyleyeyim. Daha yüksek ayarlarda ütü yapabilirsiniz o tarz ipler kullanıyorsanız.
Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.